Fırsat ilanlardan selamlar. Bugün size neyi nasıl buluyoruz onun hakkında kısa bir açıklama yapalım. Genel bir bilgilendirme olsun. Hangi aşamalardan geçiyor bu ilanlar? Onlar hakkında fikriniz olsun. Öncelikle ilgilendiğimiz gayrimenkulün satılık, kiralık, arsa, konut ve türevleri olup olmadığına dair bir tablo hazırlıyoruz. Hazırlanmış tabloları inceliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Çanakkale kısa zamanda sizlerle yayını buluşturacağız. Orada görüldüğü gibi ilin genel durumlarını karşılaştırmalı olarak diğer sitelerle de ilişkisini kurarak e, yorumluyoruz. Amortisman sürelerine kadar yorumluyoruz. Bu şekilde hareket ederek temel bilgileri hem sizlerle paylaşıyor, ilanlar konusunda da daha net bilgilere ulaştıktan sonra sizlere aktarıyoruz. Filtrelerimiz var. Filtrelerimiz satlık konut olarak Çanakkale'de toplamda 1111 ilan görülüyor. Ve bunların detayları burada. Daire, müstakil, ev, villa, çiftlik evi, köşk, konak, yazlık olarak detayları var. İlanlar olarak da bir bariyer belirliyoruz. 100 bin lira ve üzeri olarak. Buna göre rakamlar hangi ilde çalışıyorsak ona göre en düşük rakamdan geliyor ve detaylı çalışmalarımızı başlatıyoruz. Yine aynı durumda kiralıklarda aynı işlemi yapıyoruz. Çanakkale kiralık ev 1532. Bu tablolarda il ve ilçe bazındaki tablolarda incelediğimiz, gördüğümüz, sizlere aktardığımız, ekran olarak da aktardığımız ilanların alternatifli üretimini beraberinde getiriyor. Yani bir müstakil ev, daire, diğer türevlerde bir arayış yapıyorsak bunun alternatifi olan satlık, acaba kiralıkta durum ne? Acaba arsa alırsak nasıl yaparız? Maliyetleri kaça çıkarırız? Bunların arayışı içine giriyoruz ve sizlere bu şekilde filtreden geçirilmiş şekilde sunuyoruz. Bunun devamında mesela burada Çanakkale'deki ev için, kiralık ev için 1400 liradan başlayan ve devam eden 1532 adet niteliklerine göre değişen, şuradaki niteliklerine göre değişen oranlarda ilanlar var. Bu ilanların uygun olup olmadığına dair de size, fırsat olup olmadığına dair size bilgiler veriyoruz. Devamında arsaya geliyoruz. Arsadaki filtreleri biz imar durumu, imarlı imarsız olarak ayırdık. 250 bin lira üzeri arsa ve tarlalara bakmış oluyoruz, arazilere bakmış oluyoruz. Bunu detaylandırıyoruz. E, Fırsat olarak belirlediğimiz yerlerin nüfuslarını inceliyoruz. Bu nüfus hareketleri o bölgedeki ortam hakkında bize fikir veriyor. Devamında o ildeki alım satımlara bakıyoruz. Alım satımların 2022, 2023 gibi durumlarını gözden geçiriyoruz ve ilanla uyumlu olup olmadığını inceliyoruz. Çanakkale bölgesi için elimizin altında olduğundan durumu bu şekilde sizlere sunmuş olalım. O bölgenin Maden Tetkik Arama MTA Genel Müdürlüğü'ne ait fay, diri fay durumuna bakıyoruz. Bu bilgi de genelde önemli oluyor. Devam ettiğimizde o bölgeler hakkında, imar durumları hakkında bir çalışma yapıyoruz. Son imar durumlarını gözden geçiriyoruz. Alternatif bir bölge midir, değil midir? Hazırlanan bir imar planı var mıdır, yok mudur? Onlara kadar devam ediyoruz. İki harita üzerinde fay hatlarını inceliyoruz.
Devamında çevre düzeni planlarını inceliyoruz. Bu bize gelişme bölgeleri hakkında fikir veriyor. Bunun devamında hazırlanmakta olan yürürlükteki planların sınırlarını incelediğimiz için bu da bize o bölgeyle ilgili verilen ilanla ilgili gelişme bölgesinde mi değil mi onu bize bildiriyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün CBS haritasına bakıyoruz. Orman sınırları ile ilişkisine bakıyoruz. Çünkü ormanla ilgili bir tasarruf varsa orada yatırımla ilgili de bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bunun hesapları önemli. Plansız alanlar imar yönetmeliğine tabi olan köylere yakın, köye göçle ilgili, köyde yaşamla ilgili niyetleri olan insanlar için bu imar yönetmeliği temelinde verilen ilanın pozisyonunu görüyoruz. Bu yönetmeliğin sunum haline getirilmiş durumuna göre hareket ediyoruz. Valilikler ve kaymakamlıklar İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine göre o bölgede olan muhtarlıklar hakkında ve oradaki köy ve mahalleler hakkında, ilçeler hakkında genel bilgilere sahip oluyoruz ve onları da size iletmiş oluyoruz. Eğer bir yerin bilgisi varsa, yıkık olmasına rağmen ev olarak geçtiği kayıtlıdır. Belki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün parsel sorgulamasında bazı ifadeler geçebilir. Ayrıca adres kayıt sisteminde var olup olmadığını inceliyoruz. Bazı bilgileri toparladığımız zaman Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son durumlarına göre ilçelere, illere göre satışlarını inceliyoruz. O bölgede yönlenmelere, mevcut değişimleri grafik olarak görerek bir fikir sahibi oluyoruz ve tüm bunları toparlayarak fırsat olup olmadığına dair sizlere bilgi veriyoruz. Bugünkü bilgilendirme videomuzu bu şekilde sonlandıralım. En yakın zamanda Çanakkale, Balıkesir, Marmara bölgesi, Bursa olarak, Bilecik olarak devam edeceğimiz videolarda buluşalım. Abone olmayı düşünürseniz, bildirimleri de açarsanız, yorumlarınızı da yaparsanız, tespit ettiğiniz yerlerle ilgili de sizlere bilgi bu ortamda göndermiş olacağız. Katılımınız için teşekkür eder. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşça kalın.